Saygıdeğer izleyicilerimiz, şu anda bildiğiniz üzere koronavirüsle ilgili dünyanın pek çok noktasında ciddi tedbirler yeniden alınmaya başlandı. Hemen hemen bütün ülkelerde vaka sayıları hızlı bir şekilde artıyor. Bu nedenle de her gün hemen hemen ülkeler çeşitli kısıtlamalar, yeni kurallar getiriyor. Bununla ilgili olarak bir son dakika açıklaması var. Özellikle Türkiye'ye gidecek olanların ve Türkiye'den dönecek olanların mutlak surette bu yayınımızı takip etmesini rica ediyorum. Öncelikle hava yolu şirketleri, değerli izleyicilerimiz, her biri ayrı ayrı şeyler, testler ya da kurallar yolcularına sunabiliyor. Mutlak surette bilet almış olduğunuz hava yolu şirketiyle irtibatta kalın. Peki Türkiye kimlerden hangi belgeleri istiyor? Türkiye'ye girişte hangi belgeler sunulmak zorunda? Bununla ilgili de bir son dakika açıklaması var. Hemen bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Vatandaşları Türkiye'ye giriş yapması yasak olan ve sadece transit geçebilecek olan ülkeler şunlar: Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka. Bunların Türkiye'ye girişleri yasak. Sadece transit geçiş yapabilirler. Transit geçişler mümkün olduğu için bu ülkelerden Türkiye'ye yapılan uçuşlar devam ediyor. Ne var ki başka bir ülkeden geldiği halde son 14 gün içinde bu ülkelerden birinde bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye varış saatinden en az 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi sonucu isteniyor. Bu raporu veren kişiler yine de gittikleri ilin valiliklerince belirlenecek yerlerde 14 gün süreli karantinada kalmak mecburiyetinde. Ancak karantinanın sonunda PCR testi negatif çıkarsa bu kişiler Türkiye'de serbestçe dolaşabiliyor. Test negatif çıkmazsa 14 günlük karantina yeniden başlıyor ve test negatif çıkıncaya kadar devam ediyor. Yasaklı olmayan ancak zorunlu karantina uygulanan ülkeler hangileri? Afganistan ve Pakistan vatandaşlarının Türkiye'ye girişi yasak değil, ancak bu iki ülkeden gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulaması var. Bu karantina uygulamasının süresi ise 10 gün ve karantinanın 7. gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulaması sona eriyor. Şimdi ülkelere baktığımızda Pakistan ve Afganistan, arkadaşlar, yüz binlerce kişi Türkiye'ye illegal yollardan göçmen olarak bu Afganistan ve Pakistan'dan geliyor. Bunun hangi birini karantinaya alacaksın ki? Adamlar şehirlere, oradan Türkiye'nin dört bir yanına dağılıyorlar. PCR test raporu gerekli olan ülkeler: Birleşik Krallık, İngiltere, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden varış zamanında en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu isteniyor. Sadece sertifika ve test sonucu gerektiren ülkeler: İlk 3 kategoride olmayan tüm ülkelerin vatandaşları Türkiye'ye girişlerinden en az 14 gün önce aşı yapıldıklarına dair veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde Covid-19 hastalığını geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenmiş belgeyi göstermek zorunda. Bu belge gösterildiği takdirde negatif sonuçlu test raporu istenmiyor ve bu kişiler için karantina uygulanmıyor. Aşı sertifikası veya hastalığın geçirilmiş olduğuna dair belge bulunmuyorsa girişten en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten en fazla 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucu yeterli sayılıyor. Türkiye girişlerde yolcular varış noktalarında örnekleme temelinde PCR testine tabi tutulabiliyor. Yani yolcular geliyor, aralarından birkaç kişi seçilip sağlık görevlileri tarafından test yapılabiliyor. Bu olduğu takdirde gelen yolcuların ancak test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin veriliyor. Test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda ise Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılıyor ve yakın temasta bulundukları kişiler için kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 gün süreyle karantinada kalmaları sağlanıyor. Karantina 10 gün sürüyor ve yapılacak test negatif çıkarsa karantina bitiyor.
Ancak bu kişilerden delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 10 yerine 14 gün. Son olarak tüm yolcuların Türkiye varışlı uçuşlarında yolcu bilgi formu doldurmaları isteniyor. Yani Türkiye'ye giriş formu, bunu da internet üzerinden doldurabilirsiniz. 6 yaşından küçük çocuklar için bu şartlardan hiçbiri istenmiyor. Evet değerli izleyicilerimiz, Türkiye'ye giriş koşulları bunlar. Eğer Türkiye'ye gidecekseniz mutlak surette bu bilgileri bilmenizde fayda var. Bizleri şu anda izleyenler de kendi sosyal medya hesaplarından, Facebook'tan, Twitter'dan vesaireden de bu videoyu paylaşabilirler. Çünkü sınırda, gümrükte gerek işte karayoluyla gerekse hava yoluyla gittiğinizde ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Belgelerinizin mutlaka bu testlerin yanınızda olması gerekiyor. O nedenle bu videoyu da arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Bu da çok çok önemli bir haber olarak karşımızda duruyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Sıla yolu bazıları için maalesef üzücü olabiliyor. Bizler bu ekranda Avrupa başta olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tüm heyecanını ortak olmaya, bunları size aktarmaya, yayıncılık yapmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde ben Kapıkule'ye gittim. Kapıkule'de gurbetçi vatandaşlarımızın yolla ilgili, Sıla yolu ile ilgili görüşlerini aldık, heyecanlarını sizlerle paylaştık. Hala Türkiye'ye akın akın gelişler devam ediyor. Geçen yıl koronavirüs nedeniyle pek çok vatandaşımız Türkiye'ye gidememişti. Bu yıl ise görüyoruz ki rakamlar ciddi oranda arttı. Geçen yıla göre, hatta 2019 yılına göre %70'e varan oranda bir artış söz konusu. Ancak değerli izleyicilerimiz, pek çok trafik kazası haberleri de gurbetçilerimizin yapmış olduğu, karışmış oldukları haberler de maalesef Emekli TV'nin haber merkezine gelmeye devam ediyor. Edirne'de sınır kapısından yurda giriş yapan Orhan Aydeniz idaresindeki WMLPY 57 plakalı otomobil, Kuvvetderesi mevkisinde aynı yönden giden Selami Tüysüz'ün kullandığı bir UKX 036 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Tüysüz ambulansla Havsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada otomobilden yola saçılan gurbetçilerin bavulları görevlilerce toplandı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekipleri çevreye yayılan araç parçalarını temizledi. Sürücü Aydeniz gazetecilere Tüysüz'ün kullandığı otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra önüne geldiğini ve kendisinin de bu otomobile çarptığını söyledi. Kazadan sonra hemen otomobile koştuğunu belirten Aydeniz ancak Tüysüz'ü yaraları nedeniyle araçtan çıkaramadığını ifade etti. Gurbetçilere uyarılarda bulunan Aydeniz, lütfen arkadaşlar yola çıkmadan önce mutlaka yatın, ben Türkiye'ye giriş yaptıktan hemen sonra bir otele gidip uyudum diyor.